Evet değerli izleyenler, İngiltere'ye gidiyoruz şimdi. Freedom for Ocalan inisiyatifinden Tommy Murphy bizlerle. Sayın Murphy, hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Murphy, 25 Mart'tan bu yana Öcalan'dan hiçbir haber alınamıyor. Avukatlarının görüşme talepleri reddediliyor. Son yapılan görüşmede de Öcalan'ın durumunun çok kritik olduğunu belirtmiş ve telefon kesilmişti. Siz Avrupa'dan bu durumun aşılması için neler yapmayı planlıyorsunuz? Buyurun lütfen, söz sizin. So there have been no updates from Ocalan since 25th of March. His lawyer's requests for a meeting were rejected as well. In the last meeting, Ocalan stated that the situation was very critical and the phone was cut off. What do you plan to do from Europe to overcome this situation? Well, thank you first for the invite to be able to speak to you. As a campaign, we have always been very clear that in order for there to be a negotiated peace in the region, Ocalan's isolation needs to end. Öncelikle beni davet ettiğiniz için ekranlarınıza çok teşekkür ederim. Bizler kampanya olarak, Öcalan özgürlük kampanyası olarak en başından beridir izolasyonun derhal durdurulması gerektiğini söylüyoruz. The Turkish government need to re-engage with him. Türk devleti Öcalan'la görüşmelidir. That they ended in 2015. Bu ilk baştaki görüşmeler 2015'te sonlanmıştı. And of course, ultimately, we would like to see Mr. Ocalan free. Bizler Öcalan'ın derhal özgür olduğunu görmek istiyoruz. So he can play his full role in democracy. Demokrasideki tam rolünü oynamasına tanık olmak istiyoruz Sayın Öcalan'ın. We do, and we will keep on advocating for Mr. Ocalan within the UK itself, with MPs, through the trade union movement and civil society. Öcalan'ın fikirlerini hem kamuoyunda hem İngiliz parlamenterleriyle hem de sendikacılarla paylaşıyoruz. Öcalan'ın önemini oldukça derinlemesine anlatıyoruz bu kesimlere. But also build our campaign across Europe and through the European Trade Union Federations. Avrupa İşçi Sendikaları Federasyonu'na da bizim Britanya'da yürüttüğümüz kampanyayı yaymaya çalışıyoruz. Unions from Spain, Iceland, France and Italy have been extremely supportive of the campaign. Finlandiya'dan, İzlanda'dan ve Los Angeles'tan da bize kampanyalar destek verdi. And we look to build the campaign more there. Daha fazla kampanyayı Avrupa'ya yaymak için elimizden geleni yapacağız. Those trade unions can lobby and advocate in the European Parliament, and we can lobby the UK Parliament. Avrupa Parlamentosu ve Britanya Parlamentosu'nda da Öcalan'ın özgürlüğü için lobi yapmaya devam edeceğiz. To ensure that any negotiations with Turkey on anything include a discussion on human rights and an insistence that truly sticks to democratic norms. Demokratik normlara uygun olacak şekilde Türkiye'nin halkına yönelik uyguladığı bu ağır şeylere karşı bizler mücadelemizi devam ettireceğiz. And of course, the rule of law, and this includes the incarceration of Mr. Ocalan. Öcalan hukukun üstünlüğünü sağlamak adına ve Öcalan'a yapılan tüm hukuksuzluklara karşı direnişimizi yükselteceğiz. Only yesterday, for example, 14 general secretaries wrote to the Turkish ambassador to the UK to express their disgust at the Turkish including Asian of northern Iraq. Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik işgal saldırılarını kınayan bir bildiri yayınladık. Biz 14 sendika olarak, Britanya'daki en büyük 14 sendika olarak bunu Britanya Türk elçisine gönderdik. The constant attacks on the HDP and the brutal murder of Deniz Poyraz,
In that letter, they called for the isolation of Mr. Ocalan to end. Bu mektupta öncelikle Sayın Öcalan'a uygulanan izolasyonun derhal son bulmasını, ayrıca HDP'ye yönelik baskıların son bulmasını belirttik ve Deniz Poyraz'ın vahşice HDP üyesi Deniz Poyraz'ın vahşice katledilmesini kınadık. HDP'ye yönelik baskıların da son bulmasını istedik. So while we know we have built the campaign up from nothing, in such a short space of time, there is still a lot of work to do in order for us together to free Mr. Ocalan. Öcalan'ın özgürlüğü için kampanya olarak çok kısıtlı bir süremiz var. Bu kısıtlı sürede Öcalan'ın derhal özgür olması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Murphy, CPT ve Avrupa Konseyi izolasyonun işkence olduğuna dair bir karar almıştı. Bu kararı raporlaştırmasına rağmen Türkiye'nin tutumu değişmedi. CPT son süreçte Ankara'ya gitti fakat İmralı'ya gitmedi. Bu kritik iki kurumun harekete geçirilmesi için neler yapılmalıdır? The CPT and the European Council had made a decision that isolation is a torture. Despite the reporting of this decision, Turkey's attitude didn't change. The CPT went to Ankara recently in the last period, but didn't go to İmralı prison island. What should be done to activate these two critical institutions? Very short, very briefly, please. Yeah. The situation of the CPT and European Council in their inaction on Mr. Ocalan is utterly condemnable. CPT ve Avrupa Konseyi'nin Öcalan'ın özgürlüğüyle ilgili çok da aktif olduğunu göremiyoruz ve onları bu konuda kınıyoruz aslında. Ocalan is by the CPT own standards suffering torture through his isolation alone. CPT'nin de raporunda gördüğünüz gibi Öcalan uzun süredir izolasyon altında bir işkence görüyor. In the most recent İmralı relation that my union, along with other activists from across Europe, took part in, the criticism of the CPT and Council of Europe was very apparent. CPT ve Europe Konseyi'nin bu raporunu benim bulunduğum sendika ve diğer birçok sendikada iyice değerlendirdi, ele aldı. Evet, raporda gerçekleri yazıyor fakat CPT'nin harekete geçtiğini göremiyoruz. Sadly, Turkey is in a situation where it's able to blackmail Europe with the refugees that it holds within its borders and Europe. Ne yazık ki Türkiye mültecilerle Avrupa'yı tehdit ediyor insanlık dışı bir şekilde. Bu çok üzücü bir durum ama Türkiye'nin elinde böylesi bir koz var. And Europe, of course, in fear of Turkey pushing these poor people into their shores, allows Turkey to get away with numerous abuses of human rights. Aslında Türkiye çok ciddi anlamda bir insan hakları ihlali gerçekleştiriyor. Bu zavallı insanlarla Avrupa'yı tehdit ediyor ve Avrupa'da aslında bu durumdan korkmuyor değil. Including the torture of Mr. Ocalan. Aynı şekilde bir diğer insanlık suçu Türkiye'nin Sayın Öcalan'a uyguladığı işkencedir. We think this approach in the long run causes Europe more problems. Uzun vadede bu yaklaşım Avrupa'ya çok ciddi problemler getirecektir. As Turkey's expansionist and aggressive forge in policy has shown, especially in the Mediterranean. Türkiye'nin Orta Doğu'daki ve Akdeniz'deki agresif politikaları çok ciddi anlamda Avrupa'ya sıkıntı yaratacaktır. So the answer isn't easy, I'm afraid. Sayın Murphy, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Dear Murphy, thanks for joining us. Thank you for your valuable comments today. Thank you. It's a privilege to speak to you. Sizlerle buluşmak oldukça büyük bir değerdi. Teşekkür ederim.